Sevgili dostlar, bugün sizlere doğal yaşam alanı nedir, neden gereklidir ve bu canlılar için yapılması gereken çalışmalar nelerdir? Bunları anlatmaya çalışacağım. Ancak öncelikle 5. bölgemizin yapımında bizlere malzeme desteğinde bulunan dostlarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Merhum Meryem ve Mithat Ceylan hayrına Ali ve Jane Ceylan önderliğinde Zülali Güney, Köksal Ceylan, Emel Demiray, Jo Irmastaino tarafından yaptırılmıştır. Bu bölgemizde toplam 15 adet beşli yani 75 tane kulübemiz mevcut. Çocuklarımız, burada gördüğünüz canlıların tamamı bu kulübelerin içerisinde, huzur içerisinde yaşayabiliyorlar. Beslenmeleri yine Adapazarı Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından sağlanmakta. Şimdi sizlere ben doğal yaşam alanı neden gereklidir, asıl onu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz dostlar, sokaklarda, ormanlara da bu canlılar ölüme terk edilmiş durumda. Birçok videomuzda da bu sorunları anlattık. Bunun çözümünü anlayabilmek için bir kere resmin tamamını görmeniz gerekiyor. Yani bu bir yapboz gibi. Siz bir yapbozu aldığınızda eğer resmi görüp ne yapacağınızı bilemezseniz o yapbozun parçalarını bir araya getiremezsiniz. Bazı illerimizde yayınlar yapılıyor. İşte tamam, belki iyi niyetli ama yanlış yapılan sistem. İşte 5000 kapasiteli köpeğimize hizmet verecek barınak yaptık. Yanlış yaptınız kardeşim. O 5000 tane köpeğimizi içeriye koyduğunuzda affedersin sadece dışkılarını temizleyemezsiniz. Bir süre sonra birkaç ay içerisinde ölüm kampına döner. Bu yanlış. Bu canlıların hiçbirisi tutsak yaşamamalı. Bakın canlılarımız özgür. İsteseler özgürler, herhangi bir yere, şehre, her yere gidebilirler. Ama gitmiyorlar. Çünkü evleri burada. Adapazarı Rehabilitasyon Merkezi bakın karşıda. Kurduğumuz yaşam alanı da burada. Yaşam alanlarını da biz onlarla belirlediğimiz yerlere kuruyoruz. Kamera sistemleri kuruldu. Otomatik suluklar, mamalıklar ve daha işin başındayız. Adım adım ilerliyoruz. Biz gönüllüler kulübe desteği, mamalık desteğini veriyoruz. Belediyemizde buradaki canlıların her türlü sağlık hizmetini 24 saat orada veterinerlerimiz var. Bu çok önemli. Bakın farklı bir yere kurmuyoruz. Bu yol üzerinde zaten veterinerlerimizin hareket halinde olduklarından herhangi bir sorunla karşılaştıklarında canlılara anında müdahale edebiliyorlar. Tedavileri bakın kliniğimizle 30 metre mesafe var. Alıyorlar, tedavileri yapılıyor. Yine bu bölgeye bırakıyor. Burada mutsuz bir tane çocuğumuzu göremezsiniz. Hepsi mutlu. İçeride kısırlaştırılması ve tedavisi devam eden canlılar tutuluyor. İyileştikten sonra sen geldin mi güzel çocuk? Bu da bizim çocuklardan. Bakın kısırlaştırıldı. Sen geldin mi? İyileştin mi sen? Sokaklarda eğer o sokakta bu cana güzel bakılıyorsa oraya teslim ediliyor. Alındığı yere. Ama bazen gerçekten sıkıntılı bölgeler var. Buna sorun anlatmaya çalışmıyorum. O sorunlu olan bölgelere bu canlılar bırakıldığında ya ölecek ya öldürülecekler. O canlılar da bu bölgelerde yine huzur içerisinde yaşıyorlar. Mamalar dolduruluyor. Biz de mama desteği yerine göre vereceğiz. Artan yiyecekler haftanın 3 günü fabrikalardan yine personel tarafından toparlanıyor. Daha sonra bu bölgelerdeki tüm canlılara veriliyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de onların ulaşamadığı ormanlık alanlardaki canlıları bir araya toparlıyoruz. Her yaşam alanı bittiğinde bu bölgelere getireceğiz. Eğer biz bunu burada başarabiliyorsak Türkiye'nin her yerinde yapılır. Çünkü buradaki potansiyel inanılmaz yüksek. Hep söylüyorum, binlerle boğuşuyoruz diye. Bu bölgedeki ormanlık alanlar yıllardır ilçelerden getirilip vatandaş ya da belediyeler tarafından buraya atılan canlılarla dolu. Biz şimdi adım adım önce buradaki canlılara yaşam alanlarını yaptıkça hepsi o yaşam alanını sahipleniyor. Bakın ilerideki kulübelerimizin önünde de yine çocuklar toparlanmaya başladılar. Daha sonra ne yapacağız? Ormanlardaki canlılara bu bölgelere çekmek için bu koridorun sonuna doğru gidiyoruz.
O bölgeleri yiyecekler, beslemeler orada yapılacak. İşte onlar da yukarıya çıkacaklar. Şu an çıkacak yerleri yok. Çünkü biz sınırlı kişi sayısıyla mücadele ediyoruz. Şu an için yapabildiğimizin en iyisini yapıyoruz ve tüm belediyeleri bu tip çalışmaya davet ediyorum. Barınaklar taşıyamazsınız, altından kalkamazsınız. Hiçbirimizin insan olarak bu canlara gücümüz yetiyor diye ölüm kamplarına tıkma hakkımız yok. Sokağınızda istemeyebilirsiniz. Öyle bir hakkınız da yok ama hadi istemiyorsunuz. O istemeyenler de buraya gelip mücadele edecek. Önce bunlara yaşam alanı hazırlayacağız. Ondan sonra şehirlerden bu canları da kurtaracağız. Bakın kurtaracağız diyorum. Ölüme atmayacağız. Burada mutlular. Şehir içerisinde yaşayacak olanlara da diyoruz ki en uygun yere kulübeleri konsun. O sokaktaki insanlar eğer sahiplenmişse orada bakımlarına devam etsin. Huzur içinde yaşayalım. Diğerlerini de bu tip özgür alanlara getireceğiz. Tüm ülkedeki sorumlu vatandaşlar, biliyorsunuz ben hayvansever, o sever, bu sefer ayırmıyorum. Sorumlu vatandaşlar, bu işe gönül vermiş olan tüm dostlara buranın sistemini tavsiye ediyorum. Bir an önce zaman kaybetmeden özellikle yeni kurulacak olan yaşam alanlarını lütfen gelip burayı inceleyin. Doğruları göreceksiniz. Hata yapmayın. Biz yılların tecrübesi ve bir sürü insanın fikriyle bunları oluşturduk. Yani bir şeyi yeniden keşfetmenize gerek yok. Çok basit. Bu çocuklarımız mutlu olmayı da hak ediyorlar. Sağlıklı ve güven içerisinde de yaşatacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.